Ben bunları anlatırken de Zuhal şurada şu şekilde durup benim dikkatimi dağıtıyor. Merhaba dal ulusu. Bu asa denge asası. Bunu düz tutabilir diyenler ormanın en dengeli insanı olacaklar. Arkadaşım diyor bana 15-20 bin dolar ver. Ben sana iş mektubu vereceğim, iş teklifi vereceğim. Sen bu iş teklifiyle gideceksin, PR'ına başvuracaksın. Süresiz oturma izni alacaksın. Sonra ne yaparsan yap. Ama benim 15-20 bin dolarımı ver diyor. Arkadaşlar merhaba. Şu an Toronto'nun kuzeyine doğru geldik. Burada bir botanik garden var. Haritada gördük. Gidelim bir çekelim dedik. Şimdi oradayız. Var mı söyleyeceğim bir şeyler? Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde evet yani Toronto'nun kuzeyini de gösterelim dedik. Batısını, doğusunu ve downtown'u gösterdik çünkü. Ama kuzeyde öyle çok bir hareketlilik yok hani merkezdeki gibi böyle gösterilecek çok yer yok. Daha çok böyle daha sakin işte büyük binaların olmadığı daha çok parkın ormanın olduğu bir alan. O yüzden biz de hani ormanlarından birine gelelim dedik. Evet. Çok meşhur bir Toronto Botanik Bahçesi vardı burada. Orayı geziyoruz şu an. Daha önce gelmemiştik. O yüzden biz de şaşırarak izliyoruz. Yani Çok güzel ağaç. Gerçekten çok hoş görünüyor. Merhaba. Burada da aynı Hyde Park'ta olduğu gibi bol bol sincap ve şey var, doğal yaşam var. Evet burada da çok fazla sincap var. Evet şuradan inmişler. Evet. Ya burada biz şimdi geldik de Dakikalardır şey arıyoruz. Aşağı inmek için merdiven arıyoruz. Evet aşağı inmek için merdiven arıyoruz. Merdivenlerde kapalı şey yazıyor yani. Take your own risk ama bunu yazdıklarının yanına da bir de barikat koymuşlar. Yani inemedik aşağı. Baktık aşağıda insanlar yürüyor. Allah Allah bu insanlar nasıl orada yürümüş ya derken şurada bir iniş gibi bir yer bulduk. Şu an oraya doğru gidiyoruz. Şöyle biraz size etrafı da göstereyim. Aynen şuradan itibaren bir çeksene, çok güzel duruyor. Şöyle şuradan başlayıp. Ya yine şehrin göbeğindeyiz ama nehir falan geçiyor, orman geçiyor. Ne kadar hoş bir şey. Şimdi küçük bir nehircik var. Oraya doğru gidiyoruz. Yo nehircik deme. Kışın yağmurdan falan bu çoğalıyor. Bayağı gürül gürül bir nehir oluyor. Fotoğraflarına baktım. Bildiğimizden değil yani. Gürül gürül bir nehir oluyor. Çok emin konuşuyoruz kendimizden. Oluyordur diye tahmin ediyoruz. Ama niye güzel değil mi? Evet, çok güzel zaten. Pardon. Bir saniye. Mesela bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bu oturma alanları. Burada da yine birisi adına. Ya çift adına. Kia Evet. Friends gibi. Yani karı koca büyük Büyük ihtimalle. ihtimal karı koca adına bir bank inşa edilmiş. Böyle biraz etrafı göstereyim. Gerçekten çok hoş. 2 gün önce bir kar yağdı. Bunlar onların eserleri. Şehir içinde kar yok şu an ama burada karlar hala kalmış. İnsan yürümüyor burada çok fazla. O yüzden. Köprüyü kapatmışlar. Köprünün üstüne Aa, çıkıp poz verecekti. Gövel ördek. Yine ördek travması. Ben sesimi çıkarmıyorum. Çıkar ya ördek ya. Kalk kalk kalk. Bakın görünüyor musun gövel ördekçik? Dikkat et, yerler buz. Burada bir gövel ördek. Bir tane de aşağıya saklanmış. Evet. Yavru. Saldırırlar gidelim. Bu hayvanlardan korkuyorum. Saldırır mı? Ona hayvanı ne yapacağız? Yine şey, Kaçacağız. meşale gibi Teams reklam verse ya bize artık Gel. ya. Gel. Gel. Lan gelme. Ne demek? İri but. İri but. Hemen sincaplar hakkında yeni bilgimi aktarayım. Yeni bilgin mi var sincaplar Evet, hakkında? yeni Buyurun, bilgim ben de var bir tane. sincaplar hakkında. Karımın sincaplar hakkında yeni bilgisi varmış. Evet Zuhal'cığım dinliyoruz. Buradaki sincap türlerinin kış uykusunu araştırdım. Çünkü kışın ortasındayız. Bu sincaplar uyumuyor. Niye uyumuyor? Normalde kışın uyurlar. Meğer sincaplar, onun bir adı var da inan aklımda değil. Hı hı. Yarı kış uykusu gibi bir şey uyuyorlarmış. Kış uykusuna yatıyorlar.
Hatta şu an gördüğümüz sincapların hepsi büyük ihtimal kış uykusunda. Ama onların kış uykusu özel bir kış uykusuymuş. Günde 2-3 saat maksimum galiba uyanıyorlar ve beslenmeye devam ediyorlar. Diğer geri kalan tüm saatler uyuyorlar. Ya böyle yarı zamanlı part time bir kış uykusu yatıyorlarmış. O yüzden irilermiş bunlar şu an. Değişik, bayağı Uyudukları iriler için çünkü. sürekli. Arkadaşlar Niagara'ya gitmeye ne gerek var? Buyurun. Gelin botanik bahçesine. Bir şelale. Niagara'ya uyacak bir kelime şakası aradım. Hani Niagara diyecektim. Hani kara değil ki, beyaz. Bunu Niagara'da da evet. Niagara'da yapmadım ben bu şakayı. Bu Düşündüm. şakayı yaptım. Bu şakayı yaptım. Hayır Ben düşündüm koymadım. yapmadım. Hayır ben bunu ağzımdan çıkarmadım. Çıkardın Düşündüm sanki. sadece. Ben video çekerken çıktı o ağzından diye tahmin ediyorum. Düşünürken yanlışlıkla fısıldamış olabilir. Burasıyla alakalı birkaç bilgi araştırdım. Öyle çok detaylı bir bilgi bulamadım ama zamanında bir aile buraya gelip yerleşip 100 yılı yakın burada yaşamışlar. Bu 100 yılın sonunda da bir tane iş insanı gelip burayı beğenmiş ve burayı satın almak istemiş bu aileden. Burayı satın aldıktan sonra da hayalini kurduğu, böyle insanların doğal bir nefes alabileceği bir alan kurmak istemiş. Buraya böyle bahçe kurmuş, böyle değişik değişik çiçeklerin olduğu yerler kurmuş. Sonrasında da Toronto Meclisi burayı satın almış bu arkadaşlar. Ben bunları anlatırken de Doğa şurada şu şekilde durup benim dikkatimi dağıtıyor. Bir tane şey var ya, İsveçli mi bir adam var. Bir şeyler anlatırken video çekiyordu. Arkadaş sürekli küçük çocuğu var, yuvarlanıyor dağdan aşağı falan. Taşların dizilimi hoşuma gitti. Böyle aşkım Anlatamıyorum. Şimdi bana şöyle Stick Nation diyorsun ama bana bunu anlatman lazım. Hello Stick Nation. Bu benim Steam. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu benim yeni asam. İngilizce. Niye İngilizce ya? Stick Nation İngilizce çünkü. Merhaba dal kurusu. Türkçe çevirdim. Şey değil mi? Bu asa denge asası. Bakın görüyorsunuz ucu koşuyor sürekli. Görmüyoruz. Düz Görmüyoruz. tutabilenler- Tamam şimdi gördük. Aynen. Bunu düz tutabilir diyenler. Ormanın en dengeli insanı olacakmış. Hikaye çıkmadı kızım. Bir şeye benzemiyor asa. Ne yapayım uydurun? Ben burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Orada geçmiş dallarla oyun oynuyor. Duvarların üstünde yuvarlanıyor. Sonra da Onur sen konuşamıyorsun. Niye hep tekliyorsun? Bu ne ya? Hiç ağzımdan çıkmadı. Ne ya? Kendinle ilgili kendi düşüncelerindir onlar. Klasik bir hikaye işte. Her park gibi biri almış. Sonra da satmış belediyeye Ya işte yani. aynen arkadaşlar burası ne birisi satın almış. Kendine böyle bahçe böcek bir şeyler yapmış. Ufak böyle golf kurslarının olduğu bir yer kurmuş. Sonra da Toronto Belediyesi gelip burayı satın almış. Aynen buradaki çoğu parkın bahçenin durumu öyle. İşte geçen High Park videomuzdaki gibi yani bir aile geliyor, alıyor, güzelleştiriyor, sonra da belediyeye satıyor Ha, sonunda. Aynen. Sadece işte High Park'ın tarihçesi bir tık daha böyle enteresandı. Burada öyle bir enteresanlık yok. Bayağı bir aile almış hani ne bileyim yeşilliği seven bir aile, botanik falan. Sonra satmış. Mesela High Park'taki gibi enteresan mevzular yoktu yani. Bilmiyorum bahsettik mi o High Park'taki mevzudan? Hangisinden? Videoda bahsetmiş miydik? Neyden? Bu hani bir tane adam öldürülüyor High Park'ta. Adam değil çift. Adam Çift hayır değil miydi? adam, Adam mı sadece ölüyor bir sadece? kişi öldürülüyor. Ha. 5 tane genç tarafından. Evet şimdi çok değişik bir olay var burada. Zuhal Ya sana biraz veriyorum kamerayı. Biraz tuhaf. Bu tarafa. Artı 18 bir konu tabii böyle can sıkıcı bir konudan bahsetmek istemezdim ama. Ya şöyle High Park'ta Dikkat et, ya tam kaymasın olarak kaç yılı bilmiyorum. 1960'larda mı oluyor bu 70'lerde mi ne? High Park'ta 5 tane genç mi 6 tane genç mi ne? Akşam vakti parkta sevgilisiyle buluşan bir adamı öldüresiye dövüp gerçekten de öldürüyorlar. Ama şöyle Bu olayın önemi şuradan dolayı adamı öldürme sebepleri adamın eşcinsel olması ve erkek arkadaşıyla buluşmuş olması parkta. High Park o zamanlarda yani bunun için hani gizli görüşmeler için falan bir toplanma alanıymış yani. yani Öyle. eşcinsellerin orada gizlice buluşup hani Aynen. vakit geçirdiği bir yermiş. Hani vakit geçirmekten kastım o anlama çekmeyin. Hani
Ya insanlardan aynen, kaçtığı gizlice- bir yer yani. Gizlice buluşup yürüyüş yaptıkları falan bir yermiş ve bu yavaş yavaş ortaya çıkınca da böyle homofobik gençler onları avlamak için gerçekten de herhalde Ya geziniyorlarmış avlamaktan oralarda. kastımız normal şartlarda öldürmek için değil, Bulilemek dövmek yani için yani. aslında, Aynen hani aslında. böyle bir kendilerini ispat etmeye falan çalışıyorlarmış. Onun üzerine de bir tane kanun yapılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Zaten o da eşcinselliğin kriminal olmaktan çıkarılmasıyla ilgili Yani bir kanun. eşcinsellik suç değildir. Yani çok uzun yıllar eşcinsellik suç olarak kabul ediliyor Kanada'da ve diğer tüm ülkelerde. Suç olmaktan çıkması aslında gerçekten yakın bir tarihe dayanıyor. Böyle de bir anısı var Hyde Park'ın. Yani Hyde Park bir tek hani anlattığımız konularla değil, LGBT için de bayağı önemli bir noktada duruyor bu konuda. Bu parkla ilgili herhangi bir böyle enteresan bir hikayeye rastlamadım. Burası normal bir hani botanik park. Onu demek istedim ilk başta. Geçen çok rezil bir şey öğrendim bu arada. Ne öğrendin? Yine Onur bıktı. Ne öğrendin? Niye bıkayım? Böyle biraz yeni bir şey öğrendiğimde fazla hevesli anlatmaya çalışıyorum. Sen mi ben mi? Bıkıyor olabilirsin. Ben mesela yeni bir şey öğrendiğimde sanki böyle atomu ben bulmuşum gibi çok heyecanlı bir şekilde anlatıyorum. Şey var ya, kız neşesi muhabbeti var ya Twitter'da. Bu da şey gibi oluyor, bilgi neşesi. Böyle yeni bir şey öğrenince insan bir kıpır kıpır oluyor ya. Ya bu yeni bir şey ama böyle şey de değil. Nasıl anlatayım, böyle inanılmaz güzel bir şey değil. Sadece örnek veriyorum. Atıyorum mesela rakunlar işte gülüyormuş. Atıyorum ya, saçma bir şey. Ve bunu buluyorum. Çok önemli bir şey bu, geliyorum direkt. Ben de şey bilgileri çok seviyorum. Ya, kriminal konuları zaten seviyorum. Çok böyle suç belgeseli falan da izliyorum. Onun yanı sıra böyle genel görüşü, genellemeleri bozan bilgileri çok seviyorum. Mesela şey, yani Kanada çok şey bir ülke. Atıyorum ya, sallıyorum, şu an mevzu Kanada değil. Başka bir isim vereyim. Atıyorum işte Türkiye'de insanlar çok hoşgörülü. Sonra böyle araştırıyorsun. Ne kadar çok suç oranı bilmem ne, işte köylerde bilmem ne falan filan, bu muhabbetleri görünce Evet, ya yani genellemelere istisna olan böyle vakalar, aslında insan her yerde insan dedirtecek aslında konular benim çok ilgimi aynen, yani çekiyor. kısacası bu bakıyorsunuz dediği şey, Müge Anlı izliyorsunuz, görüyorsunuz bunları. Biz burada downtown videosunu çekerken galiba bir tane giyim mağazası görmüştük. Adı şey, Brandy Melville diye bir mağaza. Evet. Mağazada bizim dikkat, ya biz hiç mağazayla ilgili hiçbir şey bilmiyorduk. Sadece şey dikkatimizi çekti. Bir tane mağaza var ve mağazanın önünde devasa bir kuyruk var ki burada hiçbir yerde kuyruk olmaz. Yani şöyle, ben kaç kere oraya yolcu bıraktığımı hatırlamıyorum yani. Sürekli bir kuyruk var mağazada. Ve kuyruktaki insan tiplerini incelediğinizde tamamı çok sıfır beden, sarışın mavi gözlü American Girl diye tabir ettiğimiz kızlar. Şimdi tuhaf gelmişti ve böyle satılan ürünlere baktık vitrindeki. İşte beyaz askılı body, işte normal mini etek, yani normal giysiler, hani böyle çok enteresan bir şey de satmıyor. Neyse, o konu öyle enteresan gelmişti, geçmiştik. Tamamen yani şey, gayri ihtiyari internette gezerken karşıma Brandy Melville'in Şeytani Yüzü diye bir video çıktı. Ya şöyle birkaç tane video geldi karşıma, onları izledim. Ya gerçekten enteresan bir konu. Önce bu firmanın adından bahsetmek istiyorum. Brandy Melville bir hikayeden alınıyor bu isim. Melville bir İngiliz adam, Brandy de bir Amerikan kızı. Tekrar ediyorum, Amerikan kızı, Amerikan kadını demiyorum. Bu adamın bu kızla olan aşkı ile ilgili bir hikaye. Dükkanın ismi buradan geliyor, Brandy Melville. Bunun bir CEO'su var, 35-40 yaşlarında bir Amerikalı galiba, tam bilmiyorum nereli olduğunu. Tek amacı sıfır beden giysiler üretmek. Tüm ürünleri sıfır beden, asla farklı bedenler yok. Hepsi böyle lolitalara hitap edecek, amiyane tabirle lolita kıyafetleri. Yani çok küçük body'ler, işte çok küçük lolita etekler vesaire. Ya tek beden var aslında. Başka bir beden satmıyor. Aynen. Ve böyle dükkan kapıları falan da çok küçük. Yani hani Ya şeyde var şişmansanız mesela, geçemiyorsunuz gibi yani bir durum Zuhal var. anlattı galiba. Ya buradaki kapıda öyle bir durum yok da, Zuhal'in anlattığı Avrupa'da bir tane dükkanın kapısı bayağı böyle yan bir profilde, çok inceyseniz girebileceğiniz bir kapıymış. Evet, bu farklı ülkelerde de var bu dükkan. Gerçekten hani devasa satışlar yapmış çünkü.
Çalışan kızların hepsi sıfır beden, sarışın, mavi gözlü Amerikalı kızlar. Hani tipleme olarak Amerikalı kızlar. Çünkü buranın sahibi öyle kızların çalışmasını istiyormuş dükkanda sadece. Ve lokasyondan lokasyona değişiklik gösterince, mesela atıyorum Kanada'da böyle bir dükkan açtığınızda doğal olarak siyahiler de iş başvurusu yapıyor. Aynen. Ya da farklı ırktaki insanlar da, bir tek American Girl'ler çalışamaz orada. Böyle bir durumda da mecburen işe aldığı zaman farklı görünen kızları depoda çalıştırıp kasada yine sadece sarışın, mavi gözlü, lolita görünümlü kızları çalıştırıyor. Ve bunun yanı sıra birçok mevzu var. Bir tek konu bu değil. Hani bu kısmı bile iğrenç bence de. Aynı zamanda bu kasiyerlerin fotoğraflarının CEO'ya yollanması sürekli. Birkaç tane eski çalışanı apartmanına falan getirtmeleri adamın. Adam bu arada no name, yani neredeyse hiçbir bilgi bulunmuyor internette kendi hakkında. Ya böyle iğrenç bir marka ve tüm konular ifşalanmış, yani böyle yapılan tüm pislikleri ifşalandığı halde bu mağaza hala var ve milyonlar satıyor. Çok değişik bir hikaye ya. Ben bunu duyunca o ne ya dedim öyle. Saçma saçma işler. Zamanında bu Toronto'daki downtown'daki şubesini kapattırmış bu arada. Sebebi de müşterilerin çok fazla siyahi ve göçmen olması hoşuna gitmiyormuş. Hani Evet, bu arada- benim markam sadece white American girl'ler için gibi bir... Yani hatta çalışanların siyahi olmasından da hoşnut değilmiş. Ama çok fazla ses getirdiği için yine çalışan almışlar ama bu çalışanlar altta depo bölümünde çalışıyormuş, siyahi çalışanlar. Böyle bir şey var. Bilmiyoruz. Hiç girmedik mekana. Belki yalan bilgidir ama Ya, hiç de ben hiç yalan değil bilgi gibi. olduğunu sanmıyorum bu arada. Sadece ya bu detaylar yanlış bile olsa, yani ilk kısmı bile iğrenç geldi bana, yani Evet. böyle bir markanın var olması ve kızların böyle ben Brady kızı olacağım, Brandy kızı olacağım diye kasiyer olmak için kendilerini aç bırakıp CEO'ya beğendirmeye çalıştıkları falan anlatılıyor. Çok saçma yani, öyle. Bu da hiç parka yakışmadı bu hikaye. aklımıza geldi. Yani sohbet muhabbet, zaten bu bir park gezisinden ziyade sohbet muhabbet oldu yani şu an. Kuru mudur bura? Zuhal'e bu banklar kuru mudur dedim. Eldivenli parmağıyla dokundu. Islak dedi. Sonra ıslak olduğunu nasıl anladın dedim. Hissi Soğuk kabilel oku. Var mı başka bir şey aklına gelen? İşte ya bu fenotipleri yıkan bilgiler hoşuma gidiyor demiştim. Hani şey ya, böyle Kanada işte çok harika eşitlikçi bilmem ne bir ülke ama mesela bu firma burada hala çalışabiliyor. Ya nasıl diyeyim? İnsanın olduğu her yerde ne kadar mesela düzgün, atıyorum iyi bir ülke mesela bu konularda eşitlik vesaire, ama mesela insanın olduğu bir yer olduğu için yine böyle bir kötülük hala burada yaşayabiliyor yani. Ya bu arada ben evet, Kanada iyi, eşitlik konusunda gayet iyi bir ülke ama ben şu konuda hemfikir olamayacağım. Kanada'da mesela iş bulmak inanılmaz zor. Ya şu açıdan zor. Çok iyi bir işiniz varsa, çok iyi bir mesleğiniz varsa iş bulursunuz bir şekilde. Ama örnek veriyorum, normal bir işiniz var. Atıyorum lojistik firmasında çalışıyorsunuz. Lojistik biliyorsunuz. Ne bileyim işte dış ticaret, ihracat, bu tarz işler biliyorsunuz. Ya sizden mutlaka Canadian Experience soruyorlar. Yani Kanada iş tecrübeniz var mı diye soruyorlar. Eğer yoksa Kanada iş tecrübesi olanlara öncelik tanıyorlar. Yani böyle de bir ayrımcılık var açıkçası. Yani, yeni o gelmiş kadar- bir göçmenseniz Ama o kadar, o ayrımcılık aslında bir yandan ülkedeki insanlar olarak düşünün. Göçmen için zor bir ayrımcılık, evet. Ya mesela Türkiye'den düşünüyorum. Hani Türkiye'deki iş yerlerinin hepsi Türkiye'de doğmuş, yaşamış, büyümüş, oranın kültürünü bilen insanlara öncelik verse ben niye böyle bir şey yapıyorlar demem yani. Oranın Yani ya o da o var. ülkenin Ama- insanı için bu kötü bir şey değil. Ama Göçmen şöyle, için kötü bir şey. Kanada göçmen ülkesi. Şimdi Toronto'ya da sürekli PR'ını yaptılar. Göçmen gelsin, göçmen gelsin, göçmen gelsin. Şimdi göçmen geldikten sonra Ya o iş sistem bulamayınca sorunu, evet. evet, biraz can sıkıcı oluyor. Örnek veriyorum mesela. Ya burada bir arkadaşın eşinden duydum. Şöyle bir üçkağıtçılık yapıyormuş göçmenler. Normal şartlarda burada oturum izni almak için, yani süresiz oturum izni almak için sizin kalifiye bir işe sahip olmanız lazım. Yani bu işte de tecrübenizin olması lazım. Böyle bir durumda size direkt 600 puan gibi bir puan veriyorlar ve direkt Express Entry denilen, yani kalıcı oturum izni verilen sistemden otomatikman çıkıyorsunuz. Yani hiçbir şeyle uğraşmadan direkt elinizde yaşama ve çalışma izniyle buraya gelebiliyorsunuz. İnsanlar da bunu şöyle suistimal ediyor.
Kanada ve Amerika genelinde söz beyan alıyorlar. Yani sizin söylediğinizi gerçek olarak kabul ediyorlar. Yani şöyle diyelim, ben adamlara diyeceğim ki ben bilgisayar mühendisiyim. Şurada şu işleri yaptım. Diplomam yok ama bakın bunlar benim CV'm. Bunlar benim iş yeri referans mektuplarım. Ben buralarda çalıştım. Kanada hükümeti hiçbir şekilde senin orada çalışıp çalışmadığını kontrol etmiyor. Senin söylediğini esas beyan alıp bunu kabul ediyor. Şu an yol gösteriyor gibi olduk ya. Ya yol gösteriyor gibi göstereyim olmayayım. Çünkü şöyle, artık buna Elbet dur dediler. patlıyor bu arada Yok, yani bu yalanlar. Artık buna dur dediler zaten. Bayağı azalttılar bu göçmen alımlarını. İyice inceleyip sık dokuyacaklar artık. Ama bu insanlar bunu kullanıp, mesela duyduğum kadarıyla adam mesela şey yapmış işte. Ben eczacıyım deyip eczacılıkla alakalı bir başvuru yapıp direkt oturum izni ve çalışma izni alıp buraya gelmiş. Ve burada da o meslekle alakalı en ufak bir iş yapmıyor. Uber yapıyor, başka bir şey Çünkü yapıyor. o bilgisi yok Ya yani. çünkü Eczacılık o- yapmamış. O meslekle alakalı bir bilgisi yok ve bir deneyimi yok. Ya Bu da yapmamış o sistem mesleği. açığını bulmak. Halbuki yani öyle bir şey kabul ediyorsan diyeceksin ki gelince burada bir iki yıl eczacılıkta çalışmak zorundasın Aynen, diyeceksin yani mesela. bu yani. sistem açığı mesela. Ama mesela şunu da yapan oluyor. Mesela geldim buraya. Diyelim öğrenci olarak geldim buraya. İş teklifin varsa yine direkt sana 600 puan veriliyor ve bu 600 puanla direkt çekiliyorsun bu sistemden. Buradaki Dipnot vereyim arkadaşlar. İş teklifi almak o kadar kolay bir şey Evet, değil. çok İşte zor. yani bir işte çalışsanız bile çalıştığınız yer bile size iş teklifini o kadar kolay vermiyor. aynen Yani ya sen kendin hallet evraklarını. Biz o konuya dokunmayız diyor çoğu yer yani. aynen bu iş teklifi denilen şey de kalifiye iş. Yani Kanada'nın aradığı nitelikli işlerden olması gerekiyor. İnsanlar bunun da açığını bulmuş. Yani burada nüfusu çok fazla olan bir millet var. Bu milletten insanlar bunun açığını şu şekilde bulmuş. Arkadaşım diyor, bana 15-20 bin dolar ver. Ben sana iş mektubu vereceğim, iş teklifi vereceğim. Sen bu iş teklifiyle gideceksin, PR'ına başvuracaksın. Hemen sana vereceğiz biz, çalışma izni alacaksın. Süresiz oturma izni alacaksın. Sonra ne yaparsan yap. Ama benim 15-20 bin dolarımı ver diyor. Ve bu şekilde birçoğu burada oturum izni aldı ve çalışma izni aldı. Ama sorsanız ne iş yapıyorlar? Hiçbiri de bu işleri yapmıyor. Çoğu Uber yapıyor. Ne bileyim Evet. işte Ya, gidip bir yerlerde çalışıyorlar. yani- Ya alakasız işlerde çalışıyorlar. Yani şimdi bilmiyorum ileride pişman olur muyum ama yani her zaman Onur'a söylediğim şey, Onur da asla yapmazsın biliyorum yani de ben yine de her zaman söylüyorum. Böyle bir şey asla yapmam. Yani ben de yapmam. Günün Asla birinde yapmam. patlar. Asla mecbur kalınır buna. Mesela atıyorum ya ülken savaştadır ve geri dönecek bir evin bir şeyin hiçbir şeyin yoktur bu hayatta. Belki anlarım. Ben bu tarz etik dışı durumlara tamamen karşıyım. Şeyden dolayı değil yani aman başımıza bir iş gelir patlarızdan dolayı değil. İyi gitse bile karşıyım. Çünkü bu bir karmadır yani sonunda bence karmanı alırsın. Evet. Hani Yani, böyle yalan dolanla hayat yaşayarak bir yere gidilmez. evet, sonuçta ileride Belki pişman olacağım bu arada. İleride diyeceğim ki keşke ben de birazcık çakal olsaymışım. ya şey olsa mesela, örnek vereyim, ileride gerçekten mesela Kanada hükümeti dese ki arkadaşlar ben artık bu oturum izni verdiğim insanların şu an ne yaptığını görmek istiyorum vatandaşlıktan önce. Siz şu an bana söylediğiniz işi mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz diye bunları kontrol ederse o zaman yanarlar. Çünkü şöyle, Kanada hükümeti sana oturum izni verdikten sonra bir daha kontrol etmiyor. Ondan sonraki şart vatandaş olabilmen için totalde 3 yıl Kanada içerisinde yaşamak. Yani toparlayacak olursak biz bu tarz şeylerin pek yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü günün birinde ya gelir sizi bulur gibi düşünüyoruz. Yani karma gelir sizi bulur. Bu da çok iyi bir şey değil.
Burası ne acaba? Ne? Normal bowling değil ama bu büyük ihtimal bizim bildiğimiz bowlingden değil. Bak ağaç devrilmiş, sadece yola gelen kısmını kesmişler. Yine her parkta olduğu gibi burada da var. Evet, şimdi burada Alexander Muir Memorial Garden diye bir yer var. Oraya geldik. Burası da böyle küçük bir park. Şöyle küçük bowling alanı var. Ama bu bowling nasıl bir bowling, inanın hiçbir fikrim yok. Bildiğimiz bir bowling'e benzemiyor çünkü burası. Bayağı şu gördüğünüz alanda bowling oynuyorlarmış. Ne olduğundan hiç emin değilim. Şurası da tenis alanıymış. Burada da insanlar tenis oynuyor. Hala Lawrence'dayız bu arada. Evet. Toronto'nun kuzeyinde, yani Botanik Park'a paralel bir park burası da. Aynen. Hatta böyle biraz uğraşırsanız yürüyerek birbirine bağlantısı olan bir park. Evet. Ama çok uzun sürer. Yani buradan o botanik garden'a gayet yürüyebilirsiniz. Ama bizim buraya gelmemiz arabayla 15 dakikamızı aldı. Yani büyük ihtimal 2 saat, Yani, 1,5 saatlik bir rota. 1,5-2 saat gibi bir rota burası aslında. Yani şöyle bir park. Burada böyle tenis alanı var. Aslında öyle çok büyük bir park değil. Küçük bir parkçık diyebiliriz buraya. Parkçık değil ya. Aşko, parkçık görmemişsin sen ya. Orman burası bildiğin. Ya bizim parklarda büyük, o ayrı mesele. Şimdi şurada Şu evlere bak, çok güzel. şöyle evleri de gösterelim. Yukarılarda. Bakımı zor oluyor. Yani bunların bakımı zordur. Kendime avutuyorum. Bak bu taşlar falan hep düşüyordur. Her yıl yeniliyorlar. Şimdi şöyle parkta şöyle küçük bir parkur falan yapmışlar. Böyle ağaçların arasında yürüyebildiniz. Biz de burada biraz yürüyelim dedik. Yokuş. Var mı anlatacağım bir şey? Ah, sincap koştu. Çok zayıftı. Yiyememiş o demek. Ya da yiyeceklerini sakladığı alanı unutmuş. Olabilir. Unutuyorlarmış. Evet. Sen bir şey anlatacağım diyordun. Ha, en son bu vize dolandırıcılığını konuştuk ya. Onun dışında normal dolandırıcılık da çok var. Ha evet. Vize Şöyle, dolandırıcılığı. Şimdi yılbaşı muhabbetlerinden dolayı çok fazla böyle bir yılbaşı ruhu sardı Toronto halkını. Herkes işte sevdiklerine, ailesine, tanıdıklarına falan böyle tebrik kartı çok meşhur burada, işte doğum gününde olsun. Ya her önemli günde bir kart veriyorlar. Kart kültürü çok fazla. Gel kenara aşkım. Ve böyle çeşit çeşit çok şirin kartlar var. Yılbaşı kartları zamanı geldi yani, çeşit çeşit. Onun yanında genelde bir kutu çikolata alınıyor. Bir de eğer hani çok yakınınsa, yani tanıdığına değil de çok yakınına veriyorsan, bir de böyle gift kart veriyorlar, hediye kartı. Hediye kartı da herhangi bir mağazanın, marketin ya da işte kahvecinin, Aynen, yemekçinin, hiç fark etmiyor. Starbucks'tır, ne bileyim başka bir kahve markasıdır. yani aklınıza gelebilecek her markanın gift kartı var burada, hediye kartı. Atıyorum, alıyorum ben bir tane marketin $20 gift kartını, Onur'a hediye ediyorum. O da oradan $20 alışveriş yapıyor. Aynen. O kartla. Şimdi insanlar onları alıyorlar. Şimdi konuyu bağlayacağım, biraz uzattım. Örnek vereyim. İşte Starbucks'ın $20 gift kartını alacağım ben. O Starbucks kartını alıyorum marketten, satın alacağım. İçine $20 yükleteceğim. $20 yükletiyorum. Onur'a veriyorum. Onur gidiyor Starbucks'ta kullanacak. Bir bakıyor içinde hiç para yok. $0. Bu da dolandırıcılıktan dolayı şöyle yapıyorlarmış arkadaşlar. Ben bunu duyunca çok şaşırmıştım. Markette satılan bu gift kartları dolandırıcılar alıyor toplu bir şekilde. Çalıyorlar. Çalıyorlar yani. Normalde şöyle, o gift kartlar açık alanda duruyor ama o gift kartları aktive etmediğiniz sürece içinde para yok onun. Ya kasada satın almadığınız sürece zaten aktive edilmiyor. O yüzden de çalınması çok da önemli değil aslında. Ya öyle düşünülüyordu. O Starbucks kartlarını ya da işte Teams kartlarını çaldım ben, diyelim 10 tanesini. Gittim evde, onların arkasında bir satın alırken kasiyerin okuttuğu barkod var. O barkodu okutarak zaten aktive ediyor. O barkod yerine ben kendi aldığım, ekstra çaldığım başka 10 tane kartın barkodlarının çıktısını alıp, böyle çok ince bir işçilik o. Evet. Şeffaf bir şekilde çıktısını alıp onları yapıştırıyorum. Aynen.
Gidiyorum sonra o fake yapıştırdığım kartları markete ekiyorum, bırakıyorum oraya. Alsınlar, satın alsınlar diye. Sonra ben gidip X bir kişi o dolandırıcının bıraktığı gift kartı alıp kasada aktive ettiğinde aslında ödediği 20 dolarlık para kendi satın aldığı karta değil, o dolandırıcının kendi elindeki başka bir karta yüklenmiş oluyor. Yani Ya aklım çıktı ben bunu duyunca gerçekten. çok değişik ya. Hani ben gidiyorum, çalıyorum kartı. Çaldığım kartın arkasındaki barkodları kopyalıyorum. Etiketini çıkarıp gidip marketteki diğer kartların arkasına yapıştırıyorum. Ya nereden geliyor Yani aklınıza ya? benim elimdeki kartlara insanlar para yüklüyor ya, haberi yok Heh, kimsenin. ya market çalışanının da bundan haberi yok. Yani şey gibi düşün, marketinizde bir kart geliyor. Karta siz para yüklüyorsunuz arkadaki barkodu görüp. Bir de aynı marketten çalıyorlar. Yani böyle bir üçkağıtçılık yapıyorlar yani. Aynı marketten çalıp aynı markete geri koyuyorlar ki hani anlaşılmasın. Çünkü barkodları aynı bunların. Şimdi diyeceksiniz ki 20 dolar için 30 dolar için bu yapılır mı? Bunu çok daha büyük, ben örnek için öyle söyledim. Böyle 500 dolarlık gift kartlar var. Evet. Genelde o 500 dolarlık gift kartları ekiyorlar bu şekilde. Düşünsenize yani 30 tane 500 dolarlık kart ekmiş. Bedavadan para geliyor kendi kartlarına Yani sürekli. kendi kartlarına para geliyor. Kendi kartıyla da istediği gibi gidip alışverişini yapıyor yani evine. Ya çok korkutucu gerçekten. Evet. Aklım çıkmıştı bunu duyunca. İnsanlar çok değişik ya burada. Anlam veremiyorum. Gift kart almaktan korkar oldum o yüzden. Evet, bir şeydi çünkü bir Zuhal 25 dolarlık bana böyle bir kahve kartı almaya çalıştı. Neredeyse Ha, dolandırılıyorduk. o kartın evet. arkasında böyle bir etiket vardı. Ben şimdi bunu duyduğum için her markette dokunduğum her gift kartın arkasını tırnağımla kazımaya çalışıyorum. Eğer tuhaf bir çıkıntı falan varsa büyük ihtimal fake'tir diye Aynen. almıyorum yani. Böyle garip bir durum yani. Burası galiba mahalleye doğru gidiyor. İnsanların çakallık seviyesi gerçekten paha biçilemez ya. Ya gerçekten çok değişik insanlar ya. Ya bu insanlar gerçekten yani kafaları dolandırıcılığa çok güzel çalışıyor ya. Ya böyle oturup 40 yıl plan yapsam bir masa başında ben insanı nasıl dolandırırım diye şu aklıma gelmezdi gerçekten. Yani gerçekten insanlar çok değişik. Bu da böyle garip bir hikaye yani. Kim bilir daha bilmediğimiz ne tür dolandırıcılıklar var. Buranın çünkü Ya, siber dolandırıcılığı meşhur yani. Şöyle bir dolandırıcılık da var. Hazır barkodtan bahsettik. Mesela Kanada'da neredeyse hemen hemen her yerde böyle bazı firmaların, özel firmaların park alanları var, otopark alanları. Hepsinde de QR kod var. Bu QR kodu taratıp park alanında kendinize yer rezerve ediyorsunuz. Ya da işte orada atıyorum 1 saat kaldınız, 1 saatin bedelini ödüyorsunuz. Bu QR kodlara da yine gidip kendi QR kodları, kendi hazırladıkları QR kodları yapıştırıyorlar. Siz oraya kart bilgilerinizi girdiğiniz anda bütün bilgileriniz o QR kodu yapıştıranlara gidiyor. Yani aslında bu daha büyük bir risk. Çünkü kredi Evet. kartınızı direkt patlatabiliyorlar. Evet, QR kod okutmuyoruz. Bunu duyduktan Aynen. sonra ondan Ben da hiç QR kod vazgeçtik. okutmuyorum. Mesela bugün bir yere gittik, QR kodu istiyordu. Okutmadım. Böyle ya. şey arada bildiri falan bir kere başıma geldi. Bildiri dağıtıyorlar mesela işte sivil toplum örgütleri. İşte sallıyorum çevre için bize destek olur musunuz diye böyle kağıt veriyorlar. Kağıtta QR kod var. Direkt çöpe Olmam. atıyorum Yani. korkudan. Gerçekse bile scan etmiyorum artık Aynen. yani. Yani bunlar da böyle Kanada'daki küçük ufak tefek dolandırıcılıklar. Bizim aklımıza gelenler bunlar. Daha varsa dolandırıcılık Vardır mutlaka. mutlaka. Öğrendikçe bilgi veririz yani Evet, gerçekten. yani eğer burada olup da başına böyle bir dolandırıcılık gelen varsa onlar da yoruma yazarsa seviniriz. Bilelim ona göre. Ona göre Neyden sakınacağız bilelim. aynen neyden sakınmamız gerekiyor bilmemiz lazım. Evet arkadaşlar, sizinle beraber 2 tane park gezdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarda farklı dolandırıcılık çeşitlerini de bekliyor olacağım. Evet, eğer varsa bildiğiniz farklı dolandırıcılık yazın lütfen. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.